bu piyasada başlangıç seviyesi olarak enstrümanları geçirdikten sonra, bilgi dahilinde enstrümanları geçtikten sonra destek ve direnç noktalarımız geliyor. Nedir destek ve direnç noktalarımız? Neye göre çiziyoruz? Şöyle gösterelim. Bitcoin USD üzerinden örnekliyorum. Fark etmez, diğer enstrümanlardan da bakabiliriz. Şimdi günlük piyasa analizinde şu bölge benim için bir destek bölgesi mesela. Şöyle çizeyim. Şu bölge alt bölge destek bölgemiz. Bu arada burası benim için bir destek alım noktası. Neden? Bu arada kısa bir özet geçeyim. Her direnç bölgesi kırıldıktan sonra destek bölgesi olmaya zorunludur. Her destek bölgesi de alt tarafa doğru saatlik kırılım gerçekleştiğinde de tekrardan direnç bölgesi olma adayıdır. Şu anda burası bizim mesela çarşamba günü 5 Mart'ta ve 27 Nisan aralığında bir destek bölgesi benim için. Neden? Daha önce şöyle uzatırsak, daha önce dediğim gibi şu bölge bizim direnç bölgemizmiş. Yani enstrüman Bitcoin bu seviyeye gelip 74.180 seviyesinden tepki alıp aşağıya gelmiş. Sonra tekrardan birkaç defa yükseliyor, kıramıyor, tekrar aşağı iniyor. Tekrardan deniyor ve kıramıyor, tekrar aşağıya deniyor. Şöyle şuradan bir kalem fırçamızı da seçelim. Şurada şurada tam sayılmaz ama e, şuralar da sayılmaz. Buraları geçemiyor ve tekrardan şu bölgede bir tepki alıyor. Kıramıyor fakat üçüncü tepkisinde artık burayı yukarı yönlü kırıyor. Bizim önceden burası bir direnç bölgemizmiş. Enstrümanın tepki aldığı bölge. Burayı kırdıktan sonra yukarıya doğru seyrediyor ve bizim için önemli olan kapanışlarını yaptıktan sonra, yani destek bölgesini kırdığını kanıtladıktan sonra yukarıya doğru bir long yönüne, yani yükselen trend yönüne doğru yükseliyor. Daha sonra ne yapıyor? Burası artık dirençten desteğe döndüğü için gördüğünüz gibi şu bölgede aşağıya doğru iniyor. Piyasa aşağıya geliyor. Şu bölgede tekrardan gösterelim. Şu bölgede test ediyor gerisi ve test yapıyor. Aşağıya kıramıyor. Tekrar yukarı gidiyor. Tekrar deniyor şu bölgede. Yine kıramıyor. Tekrar yukarı gidiyor. Aşağıya iniyor. Tekrardan deniyor. Tekrar ta ki şuraya kadar. Yani burası bizim için dirençken daha sonradan destek haline dönüyor. Biz bunu burada destek, burada direnç olduğunu anladıktan sonra tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Diğer metotlara da uymak gerekiyor işlem alırken. En basitinden söylüyorum. Trend kanalımız, destek bölümümüz, direnç bölümümüz vesaire. Bütün metotları inceledikten sonra buradayken short pozisyonlarına dahil oluyoruz. Bu bölgedeyken ise long pozisyonlarına dahil oluyoruz. Daha sonradan tekrardan bu bölgeyi, dediğim gibi, kırılışı görmemiz için saatlik veya 4 saatlikte kapanışlar atması gerekiyor. Şöyle hatta 4 saatlikte inceleyelim. Daha sonra şu bölgeden saatlik olarak bize kapanış atıyor. Kırmızı bölgede gördüğünüz gibi kapanış atıyor. Kapanış attıktan sonra artık diyebiliyoruz ki bu destek bölgesi bizim için güvenli değil. Aşağıya doğru piyasa enstrümanını salıyor kapanışını yaptıktan sonra. Tekrardan desteğin başlangıç seviyelerine kadar iniyor. Aslında zaten bu bölgede genellikle ilerleyen derslerde söyleyeceğim. Bu bölgenin iç hacmini genellikle bir önceki destek ve direnç oluşturur. Yani şurası. Burası bir öncekinde dirençken buradaki piyasanın bir altı destekti. Yani buramız destek, buramız direnç. Yukarı yönlü kırdığı için artık direnç bölgesi desteğe dönüşüyor ve genellikle şurayla şuranın, yani destekle direncin arasındaki yükseklik kadar yeni destek ve direnç bölgesinin iç hacmini oluşturmuş oluyor.
Yani ATH yaptığında ilerleyen seviyelerde yine göstereceğim, söyleyeceğim gibi. ATH yaptığında bir direnç belirlememiz gerekirse bir önceki destek ve direncin iç hacmini hesaplayıp almamız ve yeni ATH'in üstüne eklememiz yeterli oluyor. Daha sonradan üstteki direnç bölgesini alta doğru test ediyor. Artık desteğe dönüştüğü için buralardan long pozisyonlarına dahil oluyoruz. Ve burada kırılımını saatlik olarak gerçekleştirdikten sonra desteğimizin en alt seviyesine kadar açık bir pozisyonda test etmeye gidiyor. Zaten sabahki yorumlarda yazdığımda dikkat edeniniz, okuyanınız varsa aramızda vermiş olduğum değerler desteğin yani direncin eski direncin üst sınırıyla desteğin alt sınırı aynı seviye test etmeye her zaman açık olur. Yani buraya kadar düştüğünde 72.500 seviyelerine 74.000 seviyelerine düştüğünde bu enstrüman buradan tepki alırsa tekrardan 95.000 seviyelerine kadar test etmeye her zaman açıktır. Her zaman. Zaten ekranda da gördüğünüz gibi 74.500, 74.300 seviyelerinden tepkisini alıyor ve tekrardan eski yerlerine yakın seviyelere 95.000 seviyelerine kadar test etmeye açık oluyor. Burası için de bizim için aynı şey geçerli. Burada kırılımını alta doğru yaptığında şuradaki kapanışı bizim için 95.000 seviyelerinden tekrardan 74.000 seviyelerine kadar test etmeye açıktır. Burası hala bizim için bir destek alanı olarak kabul edebiliyoruz. Ne zaman, neden buraya kadar 74.500'e kadar test etmeye açıklıyoruz da aşağısını vermiyoruz? Aşağısını verebilmemiz için bu enstrümanın 7 Nisan'da şuradan tepki alıp yukarıya değil de buradan aynı buradaki olduğu gibi 4 saatlik veya saatliklerde tabii ki 4 saat ve üzeri kapanışlar bizim için daha garanti. 2 çift kırmızı mumuyla 4 saatlik kapanış yaptığında ve arkasından bir retest attığında yani eski bölgeye geri dönüp buradan tepki alıp yukarıya giremeyip kıramayıp tekrar yönelimini aşağıya doğru verdiğinde biz buranın kesin olarak bu bölgenin kırıldığını anlıyoruz ve bu sefer diyoruz ki artık bu bölgeyi kırdı. Burası bizim için destek değil. Tekrardan dirence dönüştü ve artık şurada gördüğünüz gibi 50.000 yani 75.000 seviyesinden 50.000 seviyesine kadar aşağıya kadar önü açık test edebilir diyoruz. Sonra aynı seviyeler bizim için tekrar ediyor. Buradan tepkisini alır ise tekrardan üst bölgeden tepkisini alırsa alt bölgeye kadar test etmeler her zaman açık oluyor. Şöyle başka yerden bakalım. Mesela buradan kıramayıp tepkisini alıp dediğim gibi yukarıya test etmeye açıktır. Sabah analizlerde de söylediğim gibi. Buraya geliyor. Evet, buradan bir tepkisini almış. Burayı kıramıyor. Tekrardan buralardan salıp çarpa çarpa bir konsolidasyona girdikten sonra devam etseydi bu sefer şu bölgeyi direnç bölgesi olarak kabul edecektik. Yani artık bizim için şu bölge bizim için bir direnç bölgesi olacaktı. Ama enstrüman burada yataya bağlıyor. Yani bir nevi aslında fiyat düzeltmesine gidiyor. Yön arayışında daha doğrusu yön arayışında devam ediyor ve ondan sonra burayı yukarıya doğru kırıyor ve artık diyoruz ki burası bizim için sağlam bir destek noktasına oluştu. Çünkü mesafesini açtı yukarıya doğru. İlerleyen zamanlarda illaki test edecektir diye düşünüyoruz. Ama artık burası kadar hafif destek durumu değil, yukarıya yöneldiği için ve aradaki mesafeyi aştığı için artık hafif destek noktasından sağlam destek noktasına bizim için bu bölge geçiş yapmış oluyor. Burada kırılımını yapıyor. Yükselişine devam ediyor. Tekrardan direnç dediğim gibi burada bir ATH yapmış. Mesela arkadaş bir öncekilere göre. Şöyle bakalım. Evet. Burada bir ATH yapıyor. Az önceki konuyla belirttiğim gibi. Tekrardan bir direnç yeri belirlememiz gerekiyor. Nasıl belirliyoruz? Az önceki dediğim gibi tekrardan. Şöyle fırçayı seçelim. Bir önceki destek ile direnç boyu kadar olan yani şu bölge ile şu bölgenin arası. Hacmi buradan alıyoruz ve yukarıya doğru ekliyoruz. Evet. Bunu da buradan alıyoruz
ve buraya koyuyoruz. Bizim için ne olmuş oldu burası? Artık yeni bir direnç, aşağı yukarı yeni bir direnç aralığı belirlemiş olduk. Yani şu şekilde yeni bir direnç kanalı oluşturduk. Ve zaten dikkat ederseniz burayı hiçbir şekilde aşmamış, devamını etmiş. Yaklaşık 8-9 Mayıs'tan 9-10 Temmuz'a kadar, yani 2 ay boyunca belirlediğimiz direnci hiçbir şekilde aşmıyor. Artık burası destek, burası direnç. Arasında konsolidasyonlarını sürdürüyor. Satışlarını, alışlarını devam ettiriyor. Daha sonra da zaten her zaman olduğu gibi tekrardan yeni ATH seviyesine geliyor. Burası neydi bizim için? Artık bir e, direnç noktasıydı. Buraya geliyor. Buradan tepki almasını bekleyebilirdik biz. Çünkü ATH'ını, hatta şöyle bir yatay çizgi atalım buraya da. Şu sarı Hocam bu çizgi. arada Buyurun. kavramı bilmeyen arkadaşlar için bir açıklamak isteyebilirsin bence. Neyi duyamadım? ATH kavramı diyorum hocam. Biz ATH ATH diyoruz ya kavramı. geçiyoruz. ATH şu Evet, evet. şekilde bir önceki, yani döneminin en yüksek seviyesine ulaştığında biz ona ATH diyoruz. Yani daha önceden ulaşmadığı seviyeleri, rekor seviyesi diyebiliriz kısaca. Yani burada 111.500'lere geldiğinde daha önceki durumlarına baktığımızda herhangi bir şekilde 111.500'ü geçmediğini görüyoruz ve burada 111.500, yani bir önceki seviyesi şurası 112.154. Şurası 112.150. 111.500 dedim ama 112.000'miş. Evet, 112.050 bölgeleri aşağı yukarı. Ondan bir önceki seviye 110.000, daha doğrusu aynen 109.500, 110.000 yuvarlak. En yüksek tepesi burasıymış. Rekor burası. Burayı kırdıktan sonra her kırılıma, her yükselişe biz ATH diyoruz. Burada zaten ATH yapmış oluyor kendisi 112.155 seviyelerinde. Dediğim gibi desteği, direnci ve yeni ATH'dan sonraki direnci nasıl belirlediğimizi de gösterdim. Şurası yataya bağladıktan sonra şuradan tepki aldığını görüyoruz ATH'dan sonra. Oraya bir yatay çizgi çekip burayı da direnç olarak kabul edebiliriz. Bu şekilde. Zaten buraya da geçmemiş oluyor. Görüyorsunuz. Buraya geliyor ve buradan saatlik kapanışını yaptıktan sonra yukarıya doğru alım fırsatı tanıyor. Tabii ki biz bunu nasıl anlıyorduk yine? Saatlikte çift yeşil mumu yaktığında anlıyorduk. Retest beklemek daha garanti olur fakat burada herhangi bir retest yapmamış kendisi. Yukarı yönlü sürdürmüş. Zaten bu gibi durumlarda bir Fibonacci çizip piyasanın yüzdelik dilimle geri çekilmesini de bekleyebiliriz. Tekrardan ATH'a doğru gitmiş. Şu her yükseliş birer ATH Bitcoin için. En yüksek seviyesi olan 123.188 seviyelerine kadar gelmiş ve artık bizim için ne oldu? Şurası direnç seviyemizdi ya az önce. Burası artık direnç değil çünkü kırdı. Burası artık bizim için bir destek bölgesi oldu. Her destek kırıldığında direnç, her direnç kırıldığında da destek bölgesi olmak zorunda arkadaşlar. Uyuyamadım. Evet. Burası destek oldu. Şimdi destekten ne yapması gerekiyor? Tekrardan desteğe uğradığında, destek adı üstünde, oradan bir destek alıp tekrar yukarı çıkması gerekiyor. Tabii kırılım gerçekleşmediği sürece. Bakıyoruz. Ne zaman uğramış? 2 Ağustos'ta uğramış. Ne yapmış? Bizim için destek olmuş mu? Söylediğimiz doğru mu? Evet. Buraya gelmiş. Buradan desteğini almış. Kırılım yapmamış aşağıya. Aşağıya kırmızı mum açmamış. Yukarı yeşil mum açmış desteğin üstüne. Ve biz buradan bir buy long pozisyonuna dahil olabiliriz. Zaten bu gibi durumlarda RSI'de biraz sıkışmış oluyor. Onları ilerleyen derslerde görürüz. Buradan buy long pozisyonuna dahil oluyoruz ve tekrardan 115.830 seviyelerine geldiğinde kazanmış oluyoruz. İkinci kez uğruyor. Tekrardan tepki alıyor, yükseliyor. Demek ki ne? Artık bizim için burası destek kabul edilebilen bir bölge. Ve ana destek bölgemiz neresi? Aşağısı. Burası bizim için artık çok daha güvenli bir bölge. Yani şurada kırmızıları aşağıya sarkmış, iğneleri, fitilleri. Burayı kırdıktan sonra buraya kadar test edebilir. Ama buradan önce artık bize neresini oluşturdu?
şu bölgeyi oluşturdu aslında. Yani şurada da bir artık destek bölgemiz var. Çünkü niye? Daha önce de burası dirençti. Şöyle şuradayken dirençti. Kırınca desteğe çevirdi bize. Geri buralardan tepki almış. Gördüğünüz gibi aşağıya geri kıramamış. Ve buradan yukarıya doğru gitmiş. Yani burası da bizim güzel bir destek noktamız oluşmuş. Burayı kırınca tekrardan direnci desteğe dönüştürüyor. Yukarıya gidiyor. 1, 2, 3, 4. 4 defa yani Ağustos 25'ten Ağustos özür diliyorum. Ağustos 1'inden Ağustos'un 21'ine 22'sine kadar hiçbir şekilde 20 gün boyunca 3-4 defa buralardan tepki alıp kıramamış. Ve tekrardan 4. ve 5. denemesinde buraya geliyor. Tekrardan bekliyoruz. Yukarı mı açacak mı bunu aşağıya mı diye kapanışını bekliyoruz. Zaten şu fitil ucu burada yeşil aşağı bizim için bir öngörü oluyor. Yeşil açıyor fakat 2 adet kırmızı mumunu açmış aşağıya. Yeşil mumla retesini geri yapmış. Tekrardan tepki alıp aşağıya gitmiş ve diyoruz ki artık evet bizim için burası kırılmış. Bu sefer ne olmuş oluyor? Kırılan bölge destek bölgesi bizim için dirence dönüşmüş olması gerekmiyor mu? Evet. Bakalım dönüşmüş mü? Aşağıya saldı, geri geldi, tepki aldı, saldı, geldi, tepki aldı, saldı, geldi, tepki aldı, saldı. Evet. Demek ki birinci bir bölge olarak şurada zaten artık bizim için bir direnç olduğunu kanıtlamış. İkinci defa geliyor tepki alıyor aşağıya. Üçüncü defa da aynı şekilde. Dördüncü defa da aynı şekilde. Bunlardan hep birer fırsat kollayıp işlemlere dahil olabiliyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi tek metot, tek destek ve dirence göre asla ve asla işlemlere dahil olmuyoruz. En az 2, 3, 4 adet metot uygulamak gerekiyor aynı anda. Ondan sonra tekrardan kırıyor. Bu burada test edebilirdi. 102.000, 103.000 seviyelerini tekrardan aşağıya test edebilirdi. Fakat etmemiş. Direnci tekrar zorlamış. Tepkilerini alıyor. Direnci kırıyor. Nerede kırıyor? Yine burada kırıyor. Burası bu sefer bizim için ne olmuş oluyor? Bizim için artık burası destek olmuş oluyor. 11 Eylül'den 21 Eylül'e kadar. Zaten dikkat edin. Burada da bir 20 günlük direnç oluşturuyor. Aynı boy yani yatay şekilde aynı gün sayısı kadar bize burada da bir destek oluşturuyor. Zaten aşağı yukarı günler aynı şekilde yani kesin değildir ama aşağı yukarı aynı seyreder. Şöyle dikkat edin göz ucuyla bile baktığınızda aşağı yukarı aynıdır. Burada destek. Günler aşağı yukarı 1-2 gün oynar. Direnç yapıyor. Burada da aynı şekilde 20 gün. Tekrar direnci destek yapıyor. Yine 20 gün. Şöyle göstereyim tekrar. Şuradan bir tepki. Şu da tepki. Tepki sayılır bizim için. Yani tam aşağı yukarı %100 ince detayla koymadığım için çizgileri. Şöyle tutarsak şuradaki tepkiyle şuradan almış. Buradan almış. Burada kabul edilebilir. Ve yine tekrardan dördüncü deneyişi. Zaten hep bir öncekilere de baktığınızda genellikle 4 veya 3 gibi denemelerde yani ortalama dördüncü denemelerinde hep kırmış desteği ve direnci. Bunları zaten takip edip birazcık dikkate alınca tekrardan dördüncü denemesinde kırmızı mumu aşağıya yakıyor enstrüman ve kırdığını kabul ediyoruz şu şekilde. Ama bu aralığımız destek olduğu için hala alt desteğe kadar inmiş oluyor. Şu üst desteğimizi kırmış oluyor. Buradan tepki alıp tekrar yukarı gidebilir diye düşünüyoruz. Aynı şekilde geliyor. Desteğimizin en alt bölgesinde yataya bağlıyor. Tepkilerini alıyor. Üste doğru dediğim gibi buraya bekleyebilirdik. Yine buraya geliyor. Buradan tepki alıyor. Ve kırmızı 4 saatlik mum kapanışını yapıyor. Burada kırmış yönünde. Arkadan yeşil de retest atıyor. Acaba diyoruz. Hani buradan bir tepki alıp aşağı giderse hani ben retest attım bir önceki bölgeme geri geldim. Tekrar kıramadım ben burayı ve geri aşağıya doğru iniyorum diyor bize ve artık biz bunun tekrardan kırılmış olduğunu anlıyoruz. 25 Eylül'de gerçekleşiyor. 28 Eylül'e kadar en azından 3 günlük bize burası tekrardan bir direnç bölgesine hafif bir
hafif bir direnç noktası oluşturuyor. Neden hafif bir direnç noktası? Şöyle hafif bir direnç noktası. Çünkü daha önce buraları defalarca kez kırmış. O yüzden kırmış olduğu bir bölge olduğu için ve buraya da çok yakın bulunduğu için sağlam bir direnç noktası değil bizim için. Hafif bir direnç noktamız oluyor. Ve zaten 3-4 gün sonra da tekrardan bu bölgeden kırıyor. Ve bakalım ne yapıyor? Evet. Artık yukarıya doğru tam kırınca da destekken dirence dönüştürüyor. Dirençten tekrar desteğine dönüştürüyor. Şu bölgede. Ve kapanışını yukarı yönlü yaptığında artık anlıyoruz ki evet burası bizim için artık bir destek ve buradan destek alıp yukarıya doğru gidecek. Zaten yukarıya doğru da eğilimini alıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Yani zaman içerisinde buralara uğrayıp tekrardan tepkilerini alabilirdi. Uğramış. Ne zaman uğramış? Yine bakalım. 20 gün 21 gün oynuyor bu arada. 10 Ekim 1 Ekim. Bir öncekini alırsak 30 30 10. Aşağı yukarı 10 gün. 10 gün sonra tekrardan buraya geliyor. Tepkisini alıyor. Kıramıyor. Yukarı çıkıyor. Destekte tekrardan aşağı kırdığını anlıyoruz. Bu sefer burası artık bizim için kırınca da ne yapmış oluyor? Tekrardan direnç yapmış oluyor. Direnç yaparsa ne olacak? Artık eski seviyelerini bir alt desteği test etmeye gidecek. Gitmiş mi? Evet. Yorumlarda sabahki trend analizlerinde, piyasa yorumlarında hep söylediğimiz gibi mesela 114.500 seviyesini güncel olarak söylüyorum. 17 Ekim tarihinde şuradayken benim yorumum şu oluyor. 114.500 seviyelerini 4 saatlik zaman diliminde Bitcoin kırmadığı müddetçe 102.920 seviyelerini test etmeye açıktır yazıyorum. Ve aynı şekilde burayı kırmış mı bu bölgede? Hayır. Nereye kadar? Şurayı bile kabul etmeyebiliriz. Nereye kadar kırılış? Kırılış burada. 27 Ekim'e kadar kırmamış ve 27 Ekim'e kadar 103.000 hatta 98.500 seviyeleri test etmeye açık. Zaten ilk aşağıya salışında da 17 Ekim'de 103.000 103.200, 103.100 seviyelerine kadar test etmeye kadar aşağıya inmiş. İğnesini atmış. Buradan tekrar tepki almış ve yukarıya doğru gitmiş. Tekrar dirençten tepkilerini alıyor. Alıyor. Dirence kadar. Burada bir kırar gibi yapmış. Yukarı çıkmış. Retes'e geri geldiğinde Retes içeri girmiş ama. Dikkat edin. Retes içeri girmiş. Yani kırılmış diyemiyoruz biz burada. Yani şu geri döndüğünde ben buradan tepki aldım gidiyorum diyememiş. İçeri salmış. Tekrardan bir yukarı direnci zorlamış. Tekrardan satıcılar ağır gelmiş. Tekrardan kanalın içerisine girmiş. Kıramamış hiçbir şekilde ve tekrardan aşağıya doğru inmiş. Nasıl kırdığını anlıyorduk. Yine çok güzel bir örnek. Çift mum, kırmızı mum aşağıya doğru kırmış saatlikte. Retesini yapmış çift mavi mumla. Retesin sonucunda tepki aldım ben. Kıramadım deyip kırmızı mumla aşağıya doğru bize kapanışını vermiş ve aşağıya doğru kırdığını göstermiş arkadaşlar. Ve zaten aşağıya doğru da burayı kırınca ne oldu bizim desteğimiz? Artık direnç olmuştu. Şöyle direnç olmuştu. Zaten gördüğünüz gibi yukarılardan tepkilerini alıp aşağıya doğru salmış. Direnç destek kolumuz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi Forex piyasasının en temel en başlangıç seviyesi. Yani bu seviyenin bir altı artık enstrümanlarımıza giriyor. Yani DAX nedir, Nasdaq nedir, içerisinde neler barındırır, işte S&P 500 nedir, Dow Jones nedir vesaire vesaire. Ondan sonraki enstrümandan sonraki piyasaya dahil olup işlem alabileceğimiz en temel başlangıç seviyesi destek ve direnç noktalarımız. Var mı sorusu olan? Hatta güncel olarak da bir bakalım sorudan önce. Ne yapmış mesela günümüzde? Günümüzde Bitcoin şu anda 94.760 seviyesinde. Desteği ne yapmış? Şuradan tepki almıştı bakın daha önce. Aynı seviyeye gelmiş. 2 defa yine tepki almış. Yukarıya gidiyor ve üçüncüsünde kırmış. Şimdi buraya kırmış. Buraya güncel olarak bir bakalım. Artık durum nedir, ne değildir. Tabii bunun için şöyle bir e, trend düşen kanalı
çizmemiz, oluşturmamız gerekiyor. Ama bunları ilerleyen derslerde, yani trend kanalı önümüzdeki haftanın aslında işleyeceğimiz konusu. Onları çizerekten bakmamız gerekiyor ama ben hemen şöyle küçük bir yeni güncel haliyle bir destek direnç oluşturalım. Şöyle kafa karışıklığı olmasın. Bir silelim hepsini. Daha önce şu bölgeden kırış yaptığı için bizim için burası şöyle nereye kadar şu bölgelere kadar bir destek. Şöyle. Bunu da yeşile boyayalım. Tam net anlaşılsın. Burası şu an bizim için bir destek bölgesi. Bitcoin'de. Direnç olarak da hemen bakalım. Buradan tepki alır kırmaya gittiği yön ise şu bölgeyle şöyle biraz daha kısalım. Şu bölgede direnç bölgesi. Onu da hemen söyleyelim. Neden? Neden? Çünkü daha önceden bu bölge direnç bölgesiymiş tepkisini almış, kırıp yükselip desteğe dönüştürüyor. Tekrardan eski direnci desteği yaptıktan sonra aşağıya doğru kırınca tekrardan destek de direnç olmaya mahkum doğal olarak. O yüzden bizim için eski direnç noktası şuradaki zaman diliminden sonra tekrardan direnç olmasını korumuş. Alttaki de bölgemiz destek. Dediğim gibi burası da daha önceden direnç bölgesiyken kırılım yaptıktan sonra bizim için desteğe geliyor. Çünkü daha sonrasında bu bölgeyi hiçbir zaman kıramamış. Yani şu an olarak güncel Bitcoin bizim için destek ve direnç bu şekilde. Sana takılan sorusu olan var mı konuyla alakalı? Benim bir sorum olacak. Tabii. Ya bir ara bir kapı çaldı falan kaçırılmış olabilirim ama zannetmiyorum bunun açıklandığını herhalde. Şimdi yani anladığım kadarıyla mumun gövdesi değil bu fitilini ucunu dikkate alıyorsunuz. Kesinlikle doğru. Ve Evet. tabii ufak tefek sapmalar olabilir bunda hem destek için hem direnç için. Değil mi? Çok net kesin sınır söylemek zor sanki. Evet. Ee, e, peki ama asıl şu galiba hep kafamda soru işareti olarak kalan şeydi. Buna karar vermek için kaç saatlik grafiği dikkate almalıyız? Tamam. Hemen onu da söyleyelim. İlk önce dediklerin doğru. Bu da amaca göre değişiyor ama galiba değil mi? Hani day trading mi yapacaksınız, başka bir şey mi yapacaksınız'a Tabii göre de değişiyor mu? Tabii ki kesinlikle. Biz günlük trade yaptığımız için günlük trade'lerde bakmanız gereken arkadaşlar. Saatlik olarak bir analiz yaparsınız. 15 dakikalık analizinizi yapar, 15 dakikalığa göre işlem alırsınız. Yani günlük trade yapan arkadaşlar dikkate alması gereken zaman dilimi 15 dakikalık. Ama ben işte formasyon kovalayacağım, trend kanallarına yaklaştığında veya yaklaşmasını bekleyeceğim, yükselişin veya sert düşüşün yüzdelik geri vermesini Fibonacci'ye göre belirleyeceğim derseniz o zaman 4 saatlik günlük analizinizi yaparsınız, beklersiniz. İstediğiniz seviyeye geldiğinde oradan işleminizi açarsınız, uzun vadeli bekletirsiniz. Mesela genellikle de Fibo'da bu şekilde yapılır. Ama biz günlük işlem aldığımız için günlük işlemlerde bakmamız gereken çoğunlukla 15 dakikalık zaman dilimi. Neden? Aslında Fibo konusunda söyleyecektim. 5 dakikalık ve 1 dakikalıkta Fibo çok işlemiyor. Çünkü çok az zaman dilimi bu 5 dakika. Yani yatırımcıların beklediğiniz durumu vermez. Yani 5 dakika içerisinde çok sağlıklı çalışmıyor Fibo'da. Ortalama dediğin gibi zaman dilimleri değişiyor. Günlük trade yapıyorsanız kesinlikle 15 dakikalığa daha fazla vakit ayırmanız gerekiyor. Ama az önce de söylediğim gibi fitil uçları yani iğnelerimiz çok küçük sarkmalar olabiliyor. Bunlar normal. Yani gayet normal karşılanıyor. Buraya geçti diye yani şöyle de olabilir. Böyle paralel kanalını şöyle yapayım mesela. Yani şu kadar geçti diye burayı şey yapmıyoruz. Yani bu kadar ihmalleri göz ardı ediyoruz. Görmezden gelebiliyoruz. Şöyle bir hatta trend kanalı oluşturmuşum. Evet, şu durumda işlemi aldıktan sonra da takip etmeyi tercih ediyorsunuz galiba değil mi? Yani 15 dakikalık ekran açık oluyor önünüzde. Evet.
Evet, evet, kesinlikle. Yani Ben açılışları, de mesela ben hep 5 dakikalık açık tutuyorum önümde. 5 Gereksiz dakika. gereksiz gereksiz panik, heyecan ya da gereksiz, döndü galiba düşüncesine sevk ediyor o zaman bu beni. Tabii 5 dakikalık 5 dakikalık aslında hareket bir şey ifade etmiyorsa. Hı hı. yok, etmiyor diyemeyiz. Tabii ki ediyor ama şu şekilde kullanabilirsiniz. Mesela dakikalık, işte yarın sabah Almanya açılışı, eee, 59 geçe tam saatine geldiğinde 11'de 1 dakikalığı açıp hemen ilk açılışın nereye yönlü olduğunu, nasıl hacimli olduğunu 1 dakikalıkta bakıyoruz. Hacim sert bir şekilde, genellikle öyle yapıyorlar biliyorsunuz, Nasdaq'ta özellikle Cuma'da aynısını yaşadık. Sert bir Evet. şekilde, hacimli bir şekilde düşüş vermeye başladığında hemen 5 dakikalığa çekiyoruz. 5 dakikalıkta da hacim inanılmaz seviyede diyelim seyir ediyor. Bu sefer biz hemen sell, yani short pozisyonunda dahil oluyoruz duruma. Yani 1 dakikalık açılış için benim. Herkesin gerçi farklı stratejisi var. Yani kimisi dediğim gibi 5 dakikalık bakıyor, kimisi 15 bakıyor ama bu işin günlük trade yapıyorsanız ortalama en güvenli yol 15. Analiz yapıyorsanız yani böyle gerçekten sağlam bir analiz yapalım diyorsanız günlük ve 4 saatlik analiz yapmanız gerekiyor. Genellikle de 4 saatliği tercih ediyorum ben analiz yaparken de. Anladım. Tamam hocam, çok teşekkürler. Rica ederim. Bu şekilde destek direnç noktamız. Var mı başka sorusu olan arkadaşlar? Yani dediğim gibi aslında çok temel konular. Yani illa ki aramızda bilenler vardır ama eğitim setinde en baştan başlamak gerekiyor. Yani bunları bilmeden atlayarak gidilmez. Aramızda bilenler de bilmeyenler de var. O yüzden en temel seviye olan destek direnç bölgesinden başladık. Yok mu sorusu olan? Herkes anladı sanırım o zaman. Herkes anladıysa, çünkü bir dahaki dersimiz öbür hafta sonu pazar akşam 9'da olacak. Onda da trend kanallarını çizmeyi öğretirim. Trend kanalımız ne işe yarar, nedir, ne değildir. Onu inceleriz. O da yine temel e, giriş seviyesinden bir ürün. Yani işin özü arkadaşlar, direnç, destek ve trend kanalınızı çizdikten sonra yine bir 5-15 dakikalıkta bunlar olmadan olmaz. Kesinlikle olmaz. Yani ben işte hocam ben sadece EMA kullanıyorum. Olmaz. Yani ben sadece FIB kullanıyorum. Olmaz. Desteğin, direncin, trend kanalın olacak. Bunların üzerine zaten EMA'nı, RSI'ını, Fibonacci'ni veya başka metotlar da var. İşte formasyonlarını onlara göre zaten belirleyeceksin. Yani desteğin, direncin bunlar temel yapı taşları zaten trend kanalı. Bunlar olmadan dediğim gibi kesinlikle sağlıklı bir işlem alamazsınız. Zaten piyasayı da ciddi anlamda yorumlayamazsınız. Destek, direnç ve trend kanalı oluşmadan. Şöyle gelecek hafta için kısaca gösterelim. Hemen biraz şeyli göstereyim. Ne kadar geçmişe götürürseniz trend kanalınızı o kadar daha sağlıklı olur. Ve trend kanalı biraz spoiler verelim haftaya. Zaten bir nevi bize tren kanalı da yani direnç demesek de direnç noktasını da gösteriyor gibi kabul edebiliyoruz. Alttaki tren kanalı çizgisi de aynı şekilde. Buralara bakıyoruz. 2, 3, 4. Hadi şunu kabul etmiyoruz. Hiçbir şekilde kıramamış. Yani bu tren kanalı fiyat hep bu şekilde bu kanalın arasında gitmiş gelmiş. Yani uzattığımızda da yine aynı şekilde. Gitmiş gelmiş. Demek ki bizim için çok güvenilir bir kanal burası. Desteklerimizi, dirençlerimizi de aralarda oluşturduktan sonra biz çok rahat bir şekilde artık şöyle eski hatta hı hı, çok rahat bir şekilde e, nereden döneceğini, nerelerde işlem alabileceğimizi en azından artık kestirebiliyoruz. Yani şu kanal arasında güvenli seyrediyor. Desteklerden dönüyor, dirençlerden dönüyor. Ne zaman kırılabilir? Kapanışlarına göre seyrediyoruz ve 15 dakikalık içerisinde işlemlere dahil olabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunu kırmayacak diye bir şey yok ama bakıyorsunuz ne zamandan beri, ben şöyle bir günlük atalım. Günlük atalım. Daha eskiye doğru da gidiyor aslında bu da.
Şöyle. Hı. En azından şuraya kadar bu kanalın içerisinde seyir etmiş. Ne zaman giriyor kanalın içerisine? Tam olarak şu bölgede giriyor. Yani 2022 Çarşamba Nisan'da. Tabii Çarşamba Nisan'ın 20'si 2022 yılında bu kanalın içerisine dahil oluyor ve buradan yükselen trendde geçiş sağlıyor Bitcoin ve hiçbir şekilde o günden günümüze kadar bu trend kanalının dışarısına çıkmamış oluyor. Bizim için bu ne demek? Demek ki çok güvenilir. Yani yaklaşık 4 yıla yakındır bu kanalın içerisinde Bitcoin seyir etmiş arkadaşlar. Bunu da yine dediğim gibi spoiler olsun, gelecek derste Trends kanalını çizmeyi nelerden çekeriz, nasıl çizeriz, anlamı nedir, neye göre çizeriz. Onu da önümüzdeki hafta anlatırız. Hocam kolay gelsin. Sağ olun. Hocam destek ya da direnci kırıp kırmayacağını nasıl anlayabiliriz hocam? Tamam, söylüyorum. Az önce de aslında üstünden geçmiştim. Nereden anlıyoruz? Destek veya direnci kırıp kırmayacağını destek bölgesindeyken veya direnç bölgesindeyken söyleyeceğim değişmiyor. İkisi için de geçerli. Eğer ki desteğin altına doğru, hatta bir kırış bakalım. Nerede kırdı? Günlükten bunu 4 saatliğe çevirelim. 4 saatlik kırış için bizim genellikle yeterli oluyor. Mesela şurası. Şuraya geldiğinde biz bunun altı kırıp kırmayacağını nereden anlıyoruz? 4 saatlik veya saatlikte, ama 4 saatlik daha güvenli, aşağıya doğru. Aşağıya doğru kırması gerektiği için, yani aşağıya doğru sağladığı için aşağıya doğru kırılacağını tahmin ediyoruz. O yüzden kırmızı mum kapanışını beklememiz gerekiyor. Kırmızı mum kapanışını eski destek noktası bu arada burası. Kırarsa dirence çevirecek. Destek noktasından çıkışını kırmızı mumla yapmış. 4 saatlikte kapanışını aşağıda yapmış. Okey. Bu bizim için yeterli değil. İkinci mumu da kırmızı 4 saatlik kapanış yapması gerekiyor ve ikinci kırmızı mumdan sonra yeşil bir adet long yönlü buy mumu açması gerekiyor. Tekrardan eski noktasına geri gelip, yani retest yapıp tekrardan dördüncü mumda da kırmızı açıp aşağıya doğru inmesi gerekiyor. Bu tamamen bizim için kırmış dememiz için güvenli bir hamle. Yani 2 adet kırmızı mumu aşağıda kapanış yapacak. Bir tane retest atacak. Diyecek ki buraya geldim, ben kıramadım, geri içeriye dahil olamadım. Buradan tepki aldım. Artık tekrardan aşağıya gidiyorum ben diyecek ve biz buna kırmış olmuş diyoruz. Ne yapmış burada? Kırmızı mum atmış. İkinci kırmızı mum atmamış. İkinciden yerine bir retestlik. Mavi mum açmış bize yeşil. Geri girmeye çalışmış. Kapanış yapmış, giriyormuş gibi. Tekrar kırmızı açmış. Yeterli mi? Değil. Tekrardan mavi. Tepki alıyor, hala buradan kıramıyor. Tekrardan kırmızı komple kapanışını yapıyor. Yeşil açıyor. Retest var mı? Yok. Okey. Üçüncü de kırmızı açmış. Kapanış. Dördüncü de açıyor ve artık bizim için bu kırılmış. Yani 2 tane de zaten artık yan yana mumu da açmış. Ve biz buradan bunun kırılmış olduğunu artık anlıyoruz. Kırılmış mı? Evet. Ta ki nereye kadar? Günümüze kadar. 4 Kasım'dan e, günümüze 16 Kasım'a kadar 12 gündür tekrardan bu bölgenin yukarısına çıkamamış. Burada da aynı şekilde kırmızı da salıyor, retest yapıyor. Yok, yememiş, geri salmış. Hani ben buradan tepki geldim ama kıramadım yani. Ben buradan tepki aldım, tekrar aşağıya gidiyorum demiş kırmızı mum. İkinci bir kırmızı mum, ne demiştik? 2 adet kırmızı mum olması gerekiyor. 2 tane kırmızı mumu bize burada vermiş. Retest verirse daha güvenli. Vermesine gerek de yok. Hani verse daha güvenliydi. Vermemiş. Zaten şu 2 kırmızı mum artık bize 4 saatlikte de kapanış yapınca kırmış diyebiliyoruz yüksek oranda. Gördüğün gibi zaten tekrardan içeriye dahil olamamış. Yani şuradayken, en azından şu aralıktayken burayı kırdığını şurada şu 2 çift kırmızı mumdan da anladık. Aşağıya inmiş ve kırmış. Başka bir örnek. Sağlık hocam, gayet anlaşılır ve netti bence. Umarım herkes de değerlendirmiştir. Hatta Verimi olmuştur. aynen, son bir şey daha söyleyeyim. Burada iyi denk geldi. Kırmızı mumu aşağıya vermiş. Ne bekliyorduk? Çift kırmızı mum, bir retest.
Çift kırmızı mum var mı? Yok. Retest var mı? Evet var. Bakın yeşil mumu yukarı vermiş. Retesini atmış. Hafif içeri girmiş. Diyor ki ben burayı kırabilirim ya. Hani biraz zorlayayım. Tepki alıyor. Yok. Nokçular geri giriyor baycılar. Baycılar sell, buy, short derken bakıyorsun burayı kıramamış. Niye kıramamış? Var mı burada iki tane kırmızı mumumuz? Kapanış yok. İlk daha iki kırmızı mum olmadan ilk retesinde zaten hafif ilk mum kapanışı aşağıya salmış ama bunlar ihmal edilebilir. Hani, ne yapmış? Direkt ilk retesinde yani ilk tepkisini aldığında bu bölgeden aslında biz bunu direnç buradan tepki aldı diyebiliriz. Herhangi bir şey de yok. Direkt içeriye dahil oluyor ve kıramıyor. Yani ne yapması gerekiyordu? Buradaki gibi çift kırmızı mum retest, hatta şöyle kırmızı mumlar, kapanışlar, kırmızı çift mumlar. Bunlar bizim için artık kırılmış oluyor. Aynı şey yukarısı için de geçerli. Bakalım. Çift kırmızı değil bu sefer yukarıya kıracağı için çift yeşil mum gerekli bizim için. Yeşil mum açmış mı iki tane? Kapanış. Açmış. Geri gelmiş mi? Retest. Yapmış. Benim için çok güvenli. Hem çift kırmızı, çift mavi mum açmış, hem retest yapmış. Hele ki buradan tepkisini alır, yukarı giderse o artık benim için çok çok önemli derecede burayı kesin olarak kırdığını gösterir diyorum. Yapmış mı? Yapmış. Tepkisini almış, retestlemiş, kıramamış. Çift mavi mumu tekrardan mavi mumu açmış yukarı doğru. Ben anladım ki artık evet şurada zaten kırıldığını anlamış oluyorum. Ne yapmış? Bak bu şekilde tepelere kadar taşımış zaten. Kırmış. Burası ne olmuş oluyor kırınca? Direnç bölgesi bizim için artık destek oluyor. Bu şekilde Mustafa. Umarım anlatabilmişimdir. Bir güncele bir gelebilir miyiz hocam en sona yani? Güncel mi tabii ki? Şu anda da destek seviyesine gelmiş durumda. Evet Değil desteği mi? de Galiba ikinci defa. bakalım. Bir kere Şurada hayır yok şu yakın zamanı kastettim evet, ikinci defa diye. aslında şurası daha önceden bir Birkaç kez o dönemde denenmiş. tabii şurası dirençmiş daha önceden. Burayı kıramıyormuş. Şurayı kırmış. Kırdığını nasıl anlıyorduk yine? Çift mavi mum ve retesimiz olursa mükemmeldi. Çift mavi mum nerede? Şurada açmış. Retest atmış kırmızıyla. Yine yememiş, kıramamış. Yine mavi açınca burada zaten biz artık anladık şu bölgede kırıldığını. Şuradan anladık zaten. Ne yapmış? Zaten yukarıya yönlü gitmiş. Güncele doğru baktık. Burası dirençken ne olur bizim için? Artık destek olur. Bu bölge destek olur. Şöyle. Destek olmuş mu? Evet olmuş. Tepki almış, tepki almış, tepkiler almış. Demek ki burası destek olmuş bizim için. O zaman ne yapabiliriz? Bu şekilde buraya da bir ara destek çizebiliriz. Yani burayı trend kanalını kırarsa, saatlik kapanış yaparsa neyi bekliyorduk? Kırmızı mum kapanışları ve retest bekliyorduk önemli ölçüde. Şu an için güncel bir kırmızı mum açmış ama kırıldı diyemeyiz tabii ki. Trend kanalını kırarsa aşağıya kadar 86 87 bine kadar test etmesi olası. Açık bir pozisyon. Bu bölgeyi de kırarsa zaten buraya kırınca artık bu bölge bizim için direnç olacağı için eskiden destek olan dirençken desteğe dönüşen bölgemiz test edilmeye açık olacak. Yani 87 bin bölgesini de kırarsa artık aşağıya kadar e, gelebilir, test edebilir diyeceğiz. Tabi direnci kırmadığı sürece konsolidasyonlarını yatay bir şekilde bu kanal aralığında o zaman da yeni bir kanal aralığı çizeriz. Bu şekilde buralarda seyreder. Ama şu an için herhangi bir kırış mevcut değil. Desteğe kadar da inmiş zaten. Bu şekilde. Hatta öyle diyebiliriz daha bile garanti. Şu şekilde destekleyebiliriz hatta. Evet. Artık şu bölge ne oldu? Bu bölge direnç olacak. Şu anda şu saatlerde kanalı kırıp kırmaması açısından şu saatlerde kritik görünüyor. Tabii saatlikte de yapmış. Bir denemiş kıramamış gibi görünüyor. İkinci defa denemiş.
şu an sanki. Yani saatlikte değil de bu 4 saatlik daha mantıklı. Dediğim gibi daha güvenli. Daha doğrusu mantıklı ziyade. Aha. Bir kez bir salmış altına. Tabii buradan tepki alabilir. Yani yarın sabahla birlikte veya bu gece de Bitcoin zaten hafta sonu da aynı şekilde değişmiyor. Buradan yukarıya doğru devam ederse zaten tepki almış, kıramamış diyeceğiz. 15 dakikalıkta da zaten 15 dakika ikinci kapanışını da 4 saatlik aşağıda yapar ise aşağıya doğru kırmızı mumu açarsa biz kırdığını anlayacağız. Ama bizim için yine söylüyorum. İkinci kırmızı mumu açtı. Bir yeşil mumla retest yaptı. Trend kanalına geri geldi ve tepki alıp kıramayıp aşağıya doğru giderse işte bu sefer artık biz yani büyük olasılıkla büyük oranda kırdığını teyit ediyoruz. Ve aşağıya kadar ilk etap 92.000 seviyeleri, ikinci durağımız 88.850 seviyelerini test etmeye açık olacaktır. Bu alt bölge desteğimizi de aynı şekilde söylediğim gibi kırarsa bu sefer ilk etap şöyle bir yatay çizgimizde ilk etap şu bölgeler olmak üzere. Evet. Bu desteği kırdıktan sonra 82.000 seviyelerine kadar şu aralıkta test etmeye açık olacak Bitcoin. Bu durağı da kırarsa artık bizim için alt desteğimiz şu bölge 78.000 seviyelerine kadar çekilebilir diyoruz. Kıramaz tepkisini alır devam ederse o da dediğim gibi tekrardan ayrı bir konu olur. Burasını kırarsa burası artık destekten çıkar. Bizim için direnç olur. Direnç olur. Tekrar yukarıya kırarsa burası bizim için tekrar destek olur. Destek direnç konumuz bu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık da bir saati tamamladık. Önümüzdeki hafta sonu trend kanalından bahsedeceğiz. Düşen trend kanalı, yükselen trend kanalı. Trend kanalı nereden çekilir? Doğru çekilme yeri neresidir? Onları anlatırız. Ne nedir, ne değildir. Yine onlardan bahsederiz. Dediğim gibi bunlar en temel yapı taşları bu piyasanın arkadaşlar. Bunları bilmeden hiçbir şekilde kalkıp da ben sadece hocam bu metoda göre alıyorum, bu metoda göre ilerliyorum değil. Trend kanalın en iyi bu işi en iyi bilenler de, dünyanın en iyi bilenleri de destek, direnç, trend kanallarını muhakkak çizerler. Ona göre piyasayı analizini yaparlar. Formasyonlarını, RSI'larını, EMA'larını, FIBO'larını, her şeyini 3-4 belki de 5 adet herkesin stratejisi farklı metotlarını kullanırlar. Bu şekilde işlem alırlar. Ama bunları bilenlere basit geliyordur. Bilmeyenler için de dediğim gibi giriş seviyesi eğitimler. Soru geldi ama Sağlık hocam. Gayet açık netti. böyle Ee, göz kararı mı çiziyoruz? Tabii ki hayır. Göz kararı çizmiyoruz. Sanırım geç girdiniz ama Mehtap Hanım anlattım tekrar söylüyorum. Mesela bunları göz kararı çizmiyoruz. Bunları neye göre çiziyoruz? Bunları enstrümanın zaman dilimi içerisinde vermiş olduğu yönlere göre, kırılımlara göre çiziyoruz. Tekrardan arkadaşlara anlatmıştım ama şöyle hemen 2 dakikalık bir özet geçeyim neye göre çiziyoruz. Mesela şurasına direnç diyeceğim. Neden direnç dediğimi söyleyeceğim. Şöyle şuraya ben direnç dedim mesela şu an. Neden direnç? Bu enstrüman zaman dilimi içerisinde bu seviyeye kadar daha günlük yapalım. Bu seviyeye kadar hiç yükselememiş. Yani geçememiş, üstüne geçememiş. Gelmiş buradan aşağı gitmiş. Gelmiş buradan aşağı gitmiş. Demek ki burada bir şey var. Yani burada bir şey direniyor. Burada bir şey ne var burada? Ne olabilir? Baycılar var. Burada özür diliyorum. Shortçular var. Burada selciler var. Buradan short pozisyona dahil olan selciler var. Demek ki burası her geldiğinde bir tepki alıyor buradan bu enstrüman. Her geldiğinde bir tepki alıyorsa bir direnç varsa bu direniyor ya. O yüzden ne diyoruz? Burada bir direnç var. Buraya direnç çiziyoruz. İlkinde, ikincisi kıramıyor, kıramıyor. Buraya geliyor tekrar tepki alıyor. Kıramıyor aşağılara. Bakıyoruz hala aynı şekilde. Kaç defa şu noktalarda 4 saatlikte şuralarda hepsinden tepki almış. Bakın. Bir öncekiler de var. Buralar da aynı şekilde. Buralarda.
Demek ki burada bir şey var. Burada şortçular, selciler var. Burayı kıramadığı için burası bizim direnç olmuş oluyor enstrümanımızda. Ne zamandan beri eskiye gitmiyorum. İlk test etti cumartesi günü 14 Aralık 2024'ten, hatta şuralarda da kıramıyor bunu. Kıramamış hatta, yani hiçbir şekilde kıramadığını varsayabilirim. Üst dirence kadar gelmiş ama hatta daha garanti açıklayıcı olsun. Şuraya kadar biz yorumlayalım. Ne zamana kadar? Perşembe 10 Temmuz 2025'e kadar. Yani Kasım'dan 2024 Kasım'dan 2025 Temmuz'a kadar neredeyse e, bir yıl yok ama bir sanırım 8-9 aylık bölgede bizim burası direnç kabul edebileceğimiz bir bölge. Çünkü buradan hep tepki almış. Buraları kıramamış, geçememiş. Burayı kırarsa ne olacak? Kırarsa destek olacak bizim için. Kırılmadığını varsa, yani şu an bakıyoruz kıramamış. Kırmış bir bölgeye bakalım. Neye göre de destek çiziyoruz? Şöyle saatlikte yapalım. Daha açıklayıcı olsun. Evet. Tekrardan. Şuna sağlık, ben yavaştan müsaade istedim. Tabii Murat Hocam. İyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar. Teşekkürler. Burası İyi bizim akşamlar için, arkadaşlar. iyi akşamlar tekrardan. Bizim için destekmiş burası. Metalar. Bakın tepki almış 1, 2 kaç defa? Hemen şöyle atalım. 1, 2, 3, tek kabul et 4, 5, 6, 7. Şurayı saymıyorum artık. Kırılım gelmiş. Buraya her geldiğinde buradan bir tepki alıp yukarıya gidiyor. Ve anlıyoruz ki ya burada bir şey var. Burayı kıramıyor aşağıya böyle. Buradan bir destek alıyor bu enstrüman. Destek aldığın niye? Burada artık longçular, baycılar var demek ki. Burası da bizim için destek kabul edebileceğimiz bir nokta oluyor. Burayı kırarsa ne yapıyor? Ne demiştim? Kırılışın nasıl gerçekleştiğini zaten az önce de anlatmıştık. Burayı kırarsa her destek bölgesi kırıldığında direnç, her direnç bölgesi kırıldığında da destek olmak zorundadır. Burası kırıldığı için artık bizim için direnç oluyor. Zaten gördüğün gibi bir tekrar geliyor, yukarı kıramıyor, geliyor kıramıyor. Direniyor artık. Burası da bizim için bir direnç oluyor. Kıramayıp aşağıya kadar salıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Tekrardan rica ederim. Var mı arkadaşlar sorusu olan, anlaşılmayan bir bölge veya anlaşılmayan bir benim söylemim? Yani her şeyde pekiştiyse zaten tamamıyla da bir saati de doldurduk. Haftaya da dediğim gibi trend kanalını çizmeyi, düşen trend, yüksek trendi gösteririz. Haftaya Pazar akşamı tekrar saat 9'da, ama dediğim gibi bu ilk dersimiz, ilk konumuz olduğu için genel grubumuzda yaptığım tüm herkes en azından nasıl bir ders niteliği taşıyor, nasıl yapıyoruz, neler anlatıyoruz, görünsün ve herkes ücretsiz faydalansın diye. Bundan sonraki haftaya Trend kanalı, ondan sonra RSI, ondan sonra Fibonacci, ondan sonra EMA ve en sonunda da formasyonlarla birlikte yaklaşık 1,5-2 aya yakın bir eğitim olacağını tahmin ediyorum. Onlar VIP bölümünde olacak her pazar akşam saat 9'da. Gelmek isteyen, katılmak isteyen zaten grup kurallarında ve şartlarında da yazıyor. Özelden de yazabilirler bana. Bu ilk dersimizin olduğundan kaynaklı böyle genel grubumuzda olsun istedim. Katılımlarınız için de tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ali. Rica ederim aynı zamanda da dinlediğiniz için. Sorusu olan yoksa arkadaşlar, yavaştan ben eğitimi, dersi sonlandırıyorum.